Zaman, kahve. Zaman, kahve. Zaman, kahve. Zaman biraz durgun görünüyor. Durmuş gibi. Kahve ise pek hareketli canım. Kıpır kıpır, heyecanlı. Tam tersi olması gerekmez miydi? Zamanı biraz kıpırdatmamız lazım. Bu paradoksal görünen önermeyle ne mi yapmaya çalışıyorum? Biraz heyecan, biraz akıl karıştırma, yeni bir şeyler öğrenme isteği, olacakları izlemeniz için bir neden yaratma arzusu. Zamanı kıpırdatmak. Güzelmiş. Bir yerde kullanırım bunu. Kahveler hazır mı? Başlayalım öyleyse. Kafanız dolmuş. Bir kahve içtiğimizde mesela bu bize bir renk veya bir duygu verebiliyor. Niye kahve içiyoruz sizce? Hiç düşündünüz mü? Şşt, hayal dünyam. Önündeki engelliler kalktı. Şşt, Okan. Mutlu muyum sorusu bir tuzaktır. İnsanın kendi kendisine tuzak kurmasıdır. Ağaçlar, kuşlar, sincaplar gibi böyle soruları kendi kendimize soramasak daha iyi olur. Ama uzun bir hafızamız olduğundan geçmişe dönük olarak mutlu olduğumuz anları düşünebilir, bu anları başkalarına anlatabiliriz. Bunlarsa sadece anlardır. Yaşadığımız anda bize pek de önemli görünmeyen anlar. Bir kahve fincanının kahveyle doluşunu izlemek. Kahve mi? Kahve içmezsem uyanamayacağım. Hiç uyumadığım için kısa uykulardan birdenbire uyanıp sonra yeniden kısa uykulara ihtiyaç duyuyorum. Sürekli bir yerlere yetişmek, gece de gündüz kadar çalışmak zorundayım. Ama yine de uyku ve uykusuzluk arasında bir işten diğer işe serseri mayın gibi dolaşamam. Her nerede yatay pozisyona geçtiysem kalkarken bir sonraki işi planlamak zorunda hissediyorum kendimi. Sen burada mısın? Evet abi. Ne zaman geldin? Şimdi geliyorum dedin ya. Yapma ya. Sonra? İçeriye falan gittin sanırım. Evet. Uyudun herhalde. Uyudum. Abi senin kesinlikle birazcık uyuman lazım. Ben kendime bir kahve yapacağım. Sen de ister misin? Abi 10 dakika önce ikimize de yaptın ya. Pekala. Ben de kendime yaparım öyleyse. Güzel koyu bir kahve. Kendime göre. Nereden çıktı bu kahve? Aslında kahve insanlığın çıktığı yerden çıktı. Etiyopya'dan yani ama çok sonraları çıktı. 15. yüzyılda ilk defa orada bazı Müslüman sufiler kendilerini canlandırmak için bu kahveyi denemeye başladı. Birçok efsane var. Zaten tarih biraz böyle bir şey. İşte bir sufinin bir iddiaya göre orada bunu görüp ya bu nedir yemese sonra bu bir şeye benzemiyor deyip
suyun içine atması, kaynayan suda da bu kahveyi işte tadına, farkına varması. Daha sonra da buradan Mekke'ye gidecek ve Yemen'e gidecek. O Mekke'de bir takım tartışmalara yol açacak. Yeni bir ürün çıktı mı kendisiyle beraber bir kültürü ve belli tartışmaları da beraber getiriyor Okan. Yani o zaman kelli felli ulemalar oturup tartışmışlar. Bu işte kullanılabilir mi, İslam'a uygun mu falan diye. Sonunda da şu karara varıyorlar. Bu kimyasal bir süreçten geçmediği için aslında haram değil diye bir sonuç çıkıyor. Aynı şey Avrupa'da olacak, biliyor musun? Papa içip ya bu ne kadar güzel bir şeymiş demese Avrupa'da yasaklanması gündeme geliyor. Çünkü biz aslında bugün her şeyi yiyoruz, içiyoruz değil mi? Dışarı çıkıyorsun, bir tarafta Çin yemeği, bir tarafta şu dünyanın bütün zevkleri falan. Eskiden öyle değil. Yemek kimlikle alakalı bir şey. Ne yediğin, ne içtiğin seni tarif ediyor ve hemen hemen her toplumun yemekle ilgili, özellikle içmekle ilgili bazı tabuları var. Kahve biraz direkten dönüyor açıkçası. Bu tartışmaların sonunda da işte hem Osmanlı'nın İstanbul'a geldikten sonra hem de Mekke'de falan bu tartışmalar yapılıyor İslam alimleri tarafından. En sonunda da evet insanlar bunu kullanabilir diye. Kahve Etiyopya'dan çıkacak. Hemen karşı kıyıya, Kızıldeniz'i geçecek. Karşı kıyıdan 16. yüzyılın ortalarından itibaren ama artan şekilde ikinci yarısında İstanbul'a gidecek. Oradan da Avrupa'ya geçecek ve bir anda bir salgın gibi Orta Doğu'yu, İslam dünyasını ele geçirecek. Adam gerçeklik duygusunu yitirmiş. Hatta şöyle diyor. Gerçekliğin olmadığı yerde her şey mübahtır. Güzel laf. Kim söylemiş bunu? Galiba ben söyledim. Ama emin değilim. Belki de ben söylememişimdir. Öyle kendi falınıza bakıyorsunuz öyle mi? Kapattınız. Bakıyorum kendime, evet. Başkasına ihtiyaç yok. Kendi kendine eğlendirir insanı böyle. Zaman geçiriyor insan güzel, keyifli. Bana da bakar mısınız rica etsem? Bakarım. Yapma ya. Evet. O kadar. Teşekkür ederim. O zaman bitireyim hepsini. Tamam. Nasıl yapacağız? Şöyle fincanı çeviriyoruz. Kapatıyoruz. Şöyle bir çeviri Tamam. içeriye doğru. Kendimize doğru. Çevirip içeriye böyle. Evet. Çünkü bizimle ilgili çeviri. Abi kendime yönlendireceğim böyle. Vay. Şöyle veriyor, teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bakalım. Tuttu. Eğer bir niyet tuttuysanız tuttu. Tutamamıştım ama şimdi tutabilirim. Tutun. Tuttum. Harika. Açar açmaz gördüğüm şu. Ve böyle bir kapı var. Ya bu aralar gelen bir şey varsa size, bir teklif veya bir proje. Bir belgesel işi var. Kahveyle ilgili bununla alakalı olabilir mi acaba? Reklam mı? Yok. Reklam değil. Film mi? Yok. Ya, film gibi ama film değil. Adam uyuyamıyor. Hiç uyuyamıyor. Geceleri uyumadığı için de ertesi gün böyle yorgun, aklı karışık dolaşıyor ve gündüz hiçbir şey ona gerçek gibi gelmiyor. Sanki orada o değilmiş gibi. Gerçeklik duygusunu algılayamıyor adam. Biraz daha kahve alamaz mıyım acaba? Biraz böyle bir kafanız dolmuş. Uyuyamıyorsunuz. Birikmiş ve boşluk bulamıyorsun kafanda dinlenmek için. Tabağa geçiyorum. Lütfen. Bir günü yaşarken yaşadığımızın gerçek mi yoksa rüya mı olduğunu ayırt edebilmemiz için beynimizin bir gece önce güzel bir uyku çekmiş olması ve sabah o uykudan uyanıp hayata başlıyor olduğunu bilmesi gerekiyor. Eğer böyle olmazsa rüyayla gerçeği karıştırırsın zaten. Bunu ayırt etmenin, ispatlamanın imkanı yok ve bu adamda bu ikisi sürekli karışıyor. Şurada birisiyle karşılıklı bir konuşmanız var. Burada da dışarıdan gelen kapıda bir haber var. Bakın ışık yanmış burada. Bu yaşadığım şey gerçek mi yoksa rüya mı? Adam ayırt edemiyor. Sürekli kahve içiyor. Çünkü kahvenin o güzel ve sert tadı, kokusu ona gerçeklik hissi veriyor. Gerçekliği yaşayabilmek için sürekli kahve içmek zorunda adam. Ve bu yüzden kahve çekirdeklerine merak salıyor.
Hatta kahve çekirdeklerini yemeye başlıyor. Bu yüzden Kolombiya'ya gitmek istiyor. Sonra Brezilya'ya gitmek istiyor. Brezilya'ya gidiyoruz. Yo. Brezilya'ya gitmiyoruz. Yani adam böyle hissediyor. Büyük bir denizde, küçücük bir botta, küçücük bir sandalda olmak istiyor. Fırtına çıksın, dalgalar güverteye vursun, tuzlu su tenini acıtsın istiyor. Bu kadar gerçekliği hissetmek istiyor. Adam depresyonda. Yo. Depresyonda değil. Adam iyi. Adam iyi. Adamın bir şey yok. Adam ona göre belki de başkaları daha kötü durumdalar. Çünkü ona göre başkaları uyur gezer gibi dolaşıyorlar. Sonra başkaları sürekli fotoğraf çekiyor. Her şeyin fotoğrafını çekiyorlar. Ailelerinin fotoğraflarını çekiyorlar. Evlerinin fotoğrafları, gittikleri tatillerin fotoğrafları. Ama adam artık fotoğraf çekmiyor. Ama aslında adam fotoğrafçı. Adam fotoğrafçı. Adam fotoğrafçı ama bir süredir fotoğraf çekmiyor. Olsun, küskün değil. Ama daha çok duyumsamak istiyor. Her şeyin tadını daha çok almak istiyor. Lezzetini. Neyse. Ben biraz daha kahve alamaz mıyım? Peki, ne durumdayız biz kahvede? Türk kahvesini Türk kahvesi yapan malumunuz, Türk kahvesi botanik bir tür değildir. Türk kahvesi bir yöntemdir, bir yapma yöntemidir. Bu yöntem için ne var? Bir, kavurma seviyesi var. Türk kahvesi çok kavrulan bir şey değildir. Yani Italian roast, French roast gibi neredeyse kapkara olmaz. Elinize aldığınız zaman görürsün Türk kahvesi adı üstünde kahverengidir. Bir, kavurma derecesi, iki, öğütme derecesi. Yani bu telvenin ağzımıza geldiği zaman pütür pütür olmaması gerekiyor. Dolayısıyla neredeyse toz kıvamına getirilmesi gerekiyor. Şşt. Okan. Gel. Benzin bitti. Gelin mi? Dön. Ya sağ olasın ya. Teşekkür ederim bak. Vallahi kurtardın beni. Nereye yolculuk? İstanbul'a sen? Olur İstanbul olur. Nereden geliyorsun? İstanbul'da. Olur mu ya? İnsan hem İstanbul'a gidip hem İstanbul'dan döner mi? Olur bazen. Bazen geldiğimiz yere gitmiyor muyuz zaten? Ay. O kucağındaki ne? Kaskın mı? Yok ya o kask olur mu? Kaskı motorun üzerinde bıraktım. Bu kahve makinesi telve. Bunu yanımda taşıyorum. Neden? Çünkü çok dolaşıyorum ben. Gittiğin yerde giriyorsun bir kahvehaneye. 40 yıllık kahvehane. Diyorsun ki bir sade kahve alayım. Diyor ki kahve yok. Nasıl ya? Ne var? Çay. Ya çay da güzel. Çayı da seviyoruz ama ya bir sade kahve içeyim. Ya da yapıyor, uğraşıyor. Tutturamıyor kahveyi. Bunu götürüyorsun, takıyorsun fişe. Mis gibi kahvemi içiyorum. Güzel bir şey. Ha? Her yerde aynı kahveyi içersin burada. ...2008'de bizim bir derneğimiz var. Türk Kahvesi ve Kültürü Araştırma Derneği. Bu derneği kurmamızın sebebi korkuyorduk. Niye korkuyorduk? Çünkü görüyorduk ki Türk kahvesi yavaş yavaş bilhassa profesyonel mekanlarda artık yapılmıyor. Niye? Çünkü Türk kahvesi geleneksel olarak şöyle deriz biz... Bir göz ateş, bir cezve, bir insan deriz. Yani bu üçü bir araya gelecek, 3-4 dakikasını birlikte geçirecek. Dolayısıyla düşünebiliyor musunuz? Çok yoğun bir kahvede, kahvehanede, bir kafede vesaire bu kadar çok zaman ayırmaları mümkün değil. Standart tutturmaları zaten mümkün değil. İşte makineler tam burada devreye girdi. 2005'ten sonra
ağırlıklı olarak bu makineler devreye girdi. Şu anda 14 firma var ki bunların içinde açık ara farktan en önemli firma Arçelik'tir. Çok enteresan makineler yaptılar. Hepsi öyle. Arçelik de var. Çok başarılı makineler yaptı. Defne, Özkan, Pınar. Sizi bir yerden hatırlıyor gibiyim ama tam olarak çıkaramıyorum galiba. Defne, seni nereden hatırlıyorum? Size kahve yapmıştım. Öyle mi? Ha. Bunu mu? Evet. Portakallı ve çikolatalı bir Türk kahvesi. Çok güzel sunumu. Yanında çikolatası da var. Evet. Afiyet. Ne kadar çok portakal var. Beğendiniz mi? Evet, çok beğendim. Çünkü bazen... Şşt Okan. Gel. Afiyet olsun. Ne güzel portakal. Nasıl yaptın, hazırladın bunu? 2 gram portakal rendeledim. Sonra 2 gram çikolata kullandım. Hepsini karıştırıp Türk kahvesi yapmış oldum. Ve sonuç böyle. Harikulade. Herkes benim kadar mutlu oluyor mu senin kahveni içtiklerinde? Umarım oluyorlardır. Gel gel. Kahve dükkanı sahibi bir arkadaşım var. Onun müşterilerine söylediği çok güzel bir şey var. Günde sadece 15 dakikanı ayıracağın bir içecek için bu kadar bilgiye gerek yok. Ya git bir kahve dükkanına, nasıl bir şey istediğini söyle. Gelen içeceği beğenmezsen ikincide neyi beğenmediğini söyle. Onlar zaten halleder. Eğer bu işin inceliklerine çok meraklı değilsen, bu işten para kazanmayı düşünmüyorsan bu kadar teferruata gerek yok. Sen kahve dükkanına git, ne istediğini söyle. Onlar zaten halleder. Bunu Ekşi Sözlük'te okudum. Evet, ben yazdım. Özkan, seni nereden tanıyorum? Benim fotoğrafımı gazetede gördüm. Evet, sen olsun. Yakışıklı barista. Bu da benim size hazırladığım demleme tekniği filtre kahve. Evet. Etiyopya ülkesinden gelen, Yirgaçef bölgesinde yetişen, Yirgaçef'in de kendi içinde Çembe bölümünden alınan bir kahve. Oradan Türkiye'ye geldi. Burada güzelce kavruldu. Doğru bir baristanın elinde güzel bir bardak kahveye dönüştü. Ben kendime de getirdim. Çünkü o içtiğiniz kahveyi benim yorumlamam için benim de tatmam gerekiyor. Her iyi baristanın cebinde mutlaka bir tadım kaşığı vardır. Hepinizde var. Evet. Biz ama tadımları birazcık sizden farklı yapıyoruz. Nasıl? Sanki bir çay höpürdötür gibi ya da bir çorba höpürdötür gibi kaşığımıza aldığımız bir miktar kahveyi diye yüksek bir vakumla çekiyoruz ki kahvenin bütün partikülleri dilin üstündeki papillalara vurarak bütün aromasını alabilmemizi sağlıyor. Peki ben de sizin gibi çekerek içsem ayıp olmaz mı etrafa? Bence hayır. Zaten iyi bir kahvecisi kahvenin böyle içileceğini biliyordur. Okan gel. Gel. Okan gel. Şey, kavrulmuş kahve çekirdeğinin tadını, kokusunu ve rengini suya geçirmektir en basit tanımıyla. Bu tadın ne olduğu, nasıl ortaya çıktığı yağlar, asitler vesaire kısmına girmiyorum. İşte bu çekirdeğin tadını, kokusunu ve rengini suya geçirirken kullanılan bazı yöntemler vardır ve bu yöntemlerin de kendine göre usulleri, standartları, avantajları ve dezavantajları mevcuttur. Bir kahve dükkanına girdiğinizde menüde kahveye dair karşınıza çıkacak her şey ama her şey o demleme yöntemleriyle alakalıdır. Bu demleme yöntemlerinden biri olan espresso'da kahve çekirdeğinin koku, tadı ve renginin espresso makinesi aracılığıyla suya geçirilmesi işte. Ama burada biz ne yaparsak yapalım hepimiz aynı tadı alamayız. Niye? Çünkü dil yapılarımız farklı. Dilin üstündeki papillalar, sensörler farklı. Bir saat önce yediğimiz yemek, 10 dakika önce içtiğimiz su, yediğimiz bir meyve uyumu değiştiriyor dilin üstündeki. Ve kahve ona göre tepkimeye giriyor.
Yani biz optimal, beğeneceğimiz bir kahve sunmaya çalışıyoruz. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Bu ne? Afiyet olsun. Seni hatırlıyorum. YouTube videomu seyrettin. Evet. Yapmış olduğum espressoyu tınısından belki hatırlıyor olabilirsin. Önce karıştırmadan gelen ses tok ve tek tondan, şimdi karıştırarak bütün lipidler karışıyor. Gövde, asitte, aroma, şimdi tını değişiyor. İçerisindeki aslında asitteyi, gövdeyi krema ile birlikte bağladık ve hepsini hissedebilir duruma getirdik. Espressoyu özel olarak belirtmemin sebebi şu. Bazısının ismini söylemekte zorlandığınız o garip garip içeceklerin hepsi birer espresso türevidir aslında. Örneğin ristretto. Espresso'nun daha sert halidir. Nasıl daha sert hale geldiği teknik konu. Merak edene anlatırım ama yani vaktim yok. Macchiato, espresso üzerine süt köpüğü eklenmesidir. Latte, espresso üzerine köpürtülmüş süt eklenmesidir. Cappuccino, espresso üzerine köpürtülmüş süt eklenmesidir. Ancak latte'ye kıyasla daha yoğun bir köpüktür bu. Americano, espresso'nun su ile yumuşatılmasıdır. Red Eye, espresso üzerine filtre kahve eklenmesidir. Black Eye, Dead Eye, espresso macchiato, latte macchiato, mocha, biçerin. Peki ya çikolata? Şimdi şöyle bir şey var. Çikolata başka bir şey. Aslında bu kahveyle çikolata arasında bir rekabet oluşuyor. Çikolata da gene o dönem çıkmış bir şey. Kakaodan yapılıyor bilindiği gibi. Şimdi Schwelbusch diye bir tarihçi var. Bu diyor ki Akdeniz'de barok nedir? Barok işte o her taraftan çok abartılı, renkli, işte kavisli sanat eserleriyle falan çok abartılı bir şeydir ve yaşamla alakalıdır, zevkle alakalıdır, tatla alakalıdır. Barok'un hakim olduğu Akdeniz'de çikolata yaygınlaşıyor. Çünkü çikolata besin veren, gevşeten, kendini böyle rahat hissetmesini sağlayan ve vücutsal zevklerle, hazlarla alakalı bir şey. Bu tam anlamıyla Akdeniz'in barok kültürü için ideal okan. Bir de Weber'den bildiğiniz protestan etik diye bir şey var. Disiplin, müzevilik, kendi içine çekilme. Bir anda işte çok çalışmayı çok güzel karşılayan bir şey. Dolayısıyla kahve orada kalıyor. Çikolata, şeker ve renkli kıyafetler Akdeniz'de aristokrasiyle ya da işte Paris'teki falan o yüksek aristokraside kalıyor. Daha ilginç bir şey söyleyeyim. Burjuva kendi kültürünü disiplin üzerinden kurduğunda 19. yüzyılda aristokrasiyle eşleşmiş. Şeker, renkli kıyafet, çikolata gibi şeyleri çocuklara ve kadınlara düşürüyor. Bugün çocuklarla özdeşleştirdiğimiz şeyler ve işte küçük gördüğümüz, komik bulduğumuz, hakir gördüğümüz yeri gelirse şeyler. Okan aslında aristokratların şeydi. Yani bugün 7 yaşında benim kızımın yaptığı şeyleri 14. Louis'nin sarayındaki insanlar yapıyorlardı. Tabi bunu kıza söylememenin de. Ne acayip makine değil mi abi? Çok acayip. Yasin. Garip bir şey yani ben bunu üzerindeki kabı çıkardım ve o zaman sessizleşti. Bu mesajı alamıyorduk. Sonra bunu böyle bir diyelim ki... Ona bir kabin yaptın. Evet. Şapka kutusuna koydum ve farklı yerlerde farklı sesler veriyor. Ve mesajını bize iletiyor uzaklara. Bir tür standardı var. Yani bu melodileri bir başka yerde, bir başka ülkede bir başkası çalmıyor. Bu böyle bir standart yapmış. Bu mesajı böyle bir tür çivi yazısı gibi. Sümerlerden belki ilham alarak. Ana, ne dersin? Bu aslında müziğin ulaşılabilir olmasını sağlayan bir cihaz. Yani bir makine, evet. Bir makine. CD'nin de atası derler. Hayır, ne acayip değil mi makineler?
Tuncer ama organiktir. Yani Tuncer bir adamdır. Yani her şeyin arkasındaki tadı, notayı merak eder. Bir de kafayı şeye taktı. Ne o? Sinestezi. Sinesteziye taktı. Evet, bu çok sinestezik bir durum geliyor bana. Bu sinestezi bir duyunun algılanmasıyla başka bir duyunun tetiklenmesi aslında birleşik duygular gibi. Mesela ben her zaman yanık çınar yaprakları kokusu duysam hep lise yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden yürüdüğüm o yolu bir anda giderim. Bir zaman makinesi gibi. Bu aslında bir tat aldığında da bunu bir sesle ilişkilendirmeye de giriyor. Bazı insanlar bunlara sinestet diyorlar. Biraz aslında hepimizde var bu. Bir kahve içtiğimizde mesela bu bize bir renk veya bir duygu verebiliyor. İçtiğimiz veya yediğimiz bir şeyde koku çift kanallı olarak bizde çalışıyor. Yani bir burnumuzla alıyoruz o kokuyu ki kahve kokusunda olduğu gibi dışarıdan aldığımızda böyle bir keyif, onu içme arzusu uyandırıyor. Bir de damak üzerinden alıyoruz. Dışarıdan aldığımız kokuya ortonazal koku algısı diyoruz. İçeriden aldığımız kokuya da retronazal koku algısı diyoruz. Aslında bizim yediğimiz veya içtiğimiz şeyleri tanımlama ve onlardan keyif almamıza sebep olan o çok fazla farkında olmadığımız retronazal yani damak üzerinden aldığımız koku olmuş oluyor. Biz retronazal koku algısını tabii bilmediğimiz için onu tat olarak tanımlıyoruz. Halbuki tat dediğimiz zaman normalde tatlı, tuzlu, acı, ekşi ve umami olmak üzere 5 tane kulvarın dışında herhangi bir tat söyleme imkanımız yok. Dolayısıyla biz tat kelimesine kültürel ve çok geniş bir anlam yüklemiş durumdayız. Kahve tadı diyoruz, çilek tadı diyoruz, bezelye tadı diyoruz ama bunlar maalesef tat değiller. Toplam bir algılar, o toplam algının içinde tat duyusu olduğu gibi koku duyusu da var. Koku duyusunu dışarı çıkarttığımız zaman da bütün denklemi çökertmiş oluyoruz. Aslında kahvenin tadı acı. Bitter acılara karşı biz doğuştan tepkiliyiz. Tepkiliyiz derken 2 tane temel tat kulvarına karşı doğuştan tepkiyle doğuyoruz biz. Tatlıya karşı müsbet yani olumlu bir tepkimiz var. Bitter acılara karşı da olumsuz bir tepkimiz var. Peki sonra ne oluyor da bunları seviyoruz? Çikolatanın bitterini, kahvenin şekersini bilmiyorum doğru mu bu tanımlama söylediğim? Doğru. Yani daha sofistike şeylere mi merak salıyoruz çocukluktan, ergenlikten sonra? Öğrenilmiş beğeni dediğimiz şey oluyor aslında. Biz bitterleri sevmeyi öğrenmeseydik kahve içemediğimiz gibi sebze de yiyemeyecektik, salata da yiyemeyecektik. Dolayısıyla acı ve muhtemel zararlı olduğumuz bir şeyi biz tükettiğimizde zannettiğimiz gibi zararlı değil, bilakis faydalı olduğunu gözlemlediğimiz için onları tüketmeye yavaş yavaş alışıyoruz. İlerledikçe yaş, biz kendi kişisel deneyimlerimizle veya beraber içinde yer aldığımız kültürel kodlarla beraber bir takım şeyleri sevmeyi öğreniyoruz ki kahve de bunlardan bir tanesi. Kahve. Biraz daha kahve. Daha çok kahve. Daha çok içeyim öyleyse. Daha çok öğüteyim. Daha da çok öğüteyim. Daha da çok kahve. Sonra da çok sevebiliyoruz. Çok sevebiliyoruz çünkü kahvenin içindeki, daha doğrusu kahvenin doğal yapısı içindeki bir takım moleküller bize bir canlılık, enerjik olma veya yorgunluğunu hissetmeme hali sağlıyorlar. Bu da bizim hoşumuza gidiyor tabiatıyla. Dolayısıyla kahveyi tüketmeden sadece kahve kokusunu duyduğumuzda dahi bu enerjik olma halini beynimizde simüle edip bir keyif alma, bir uyanma duygusu içinde oluyoruz. Yani sabah kalktınız, içeriden kahve kokusu geliyor, sanki içmiş gibi şöyle hafif bir dikleniyorsunuz. Aynı şeyi başka bir içecekte mesela portakal suyu kokusu gelse aynı şeyi hissetme imkanımız çok fazla olmuyor. Bir de o kahve içtiğinizde bir ses, herkes bir ses çıkartır, bir frekans, bir rahatlama. Evet, yani o da bana enteresan geliyor. Herkesin notası da farklıdır. Kimisi kimisi
Yani bir şey vardır ya, orada bir ses çıkartma şeyi ve size alıp o işte üst notalar, armonikler farkında olmadan belki o kahvenin kokusunun bize çağrıştırdığı duygular, başka algıların tetiklenmesi orada. Yani şunu mu anlayayım? Kokuyu duyduğumuz zaman da gel tekrar o deneyimi yaşayalım Tamam. mı diyorsunuz? Aynen. Yoksa kahvenin tadı özlenecek bir tat değil Kahvenin galiba. tadı burnunuzu tıkadığınız zaman hiçbir şey ifade etmiyor. Demiştim, acıları biz sevmeyi öğreniyoruz diye. Kahveyi sevmemize en fazla yardımcı olan şey zaten kokusu. Kahve nadir örneklerden biridir. İki kokunun birbirine yakın olduğu. Yani burunla aldığımız kokuyla damak üzerinden aldığımız koku arasında çok çok büyük bir fark yoktur kahvede. Başka örneklerde mesela bir gorgonzola peyniri veya roquefort peynirinde damak üzerinden aldığınız o hoş aroma dışarıdan kokladığınız kokuyla çok ilgisizdir. Kahvede böyle bir durum yok. Dışarıdan gelen koku da çok leziz. Çünkü hem canlandırma isteği uyandırıyor insanda, hem o yorgunluğu bastırma halini hatırlatıyor, hem de kendine has bir moleküler yapısı var. Sonuçta kavrulmuş kahve içtiğimiz zaman biz 900 küsür molekülden oluşan bir kimyasal yapıdan bahsediyoruz. Ya Tuncer, denesene bunu, bir kahvenden bir yudum alıp şu ohu denesene bir. Demin denedim, la çıktı. La çıktı. Bir de şey yapıyorlar, bu klasik müzik bestecileri gidip doğanın sesini dinleyip böyle şeyler vardır, işte Beethoven olsun, belki Mozart işte. Kahve, yorgunluk kahvesi. Evet. Çok kaşındırıyor bu. İyiydi. Evet, çok iyiydi. Seyirci iyiydi. Kesinlikle seyirci çok iyiydi. Ne okudun bugün? Viyana kuşatması. 1683. Ha? 1683. Evet. Peki Rondo alla Turca, yani Türk Marşı. Türk Marşı. Ne zaman? 1783. Yani tam 100 yıl sonra. Saraydan Kız Kaçırma 1782. Bir sene önce. Nasıl tutuyorsun bunları aklında? Ay, daha bugün okudum canım. Yoksa bunları hatırlayayım yani. Evet. Ama ne acayip ki Viyana kuşatmasından sonra ikinci Viyana kuşatmasından sonra bir Türk korkusu var. Peki biz Viyana kapısında bırakmadık mı çuvallarla kahveyi? Ama 100 sene sonra, yani Rondo alla Turca yazıldığı zaman, Saraydan Kız Kaçırma yazıldığı zaman artık aynı şey değil, aynı korku değil. Türkler daha gizemli, egzotik bir hale dönüşmüşler. Yani artık korku azalmış, merak başlamış. Onun için Mozart aslında halkın istediği şeyi veren bir adam. Halkın gündemindekini aslında veren bir insan. Dolayısıyla bu merak ediliyor. Bu gizemli, bu egzotik şey. O yüzden zaten Saraydan Kız Kaçırma. Peki sen şeyi biliyor musun? Ne? Mozart bir tane besteye başlamış ve onu bitirememiş. Operaya. Evet, hadi bil bakalım. Bilmez miyim? Ben Mozart'ım. Hadi bil. Ne? Ne? Bilmiyorum hakikaten. Gerçekten bilmiyor Gerçekten musun? bilmiyorum. Hatta bunu bir Türk kadını için bestelemiş. Yok ya. Evet. Adı ne biliyor musun? Hayır. Zahide. Fincan da tabii çok şey. Mesela rahmetli Barış Manço'nun bir şarkısına ulaştım, ben biraz araştırdım. Eski bir fincan diye galiba bir şarkısı var. Bir konakta. İşte dinle oğlum, eski bir konakta, işte bir şey, tam sözlerini hatırlamıyorum ama orada işte eski büyüklerimizin şeyini anlatır. Kahve fincanı, ne kadar bu ritüel aslında. Ritüelin aslında, kahve ritüelinin hayatımızda ne kadar duygusal bir yeri olduğunu çok müzisyen incelemiş. Yani işte Bob Dylan'ın One more cup of coffee before I go. Oh, nasıl duygusal bir şey ya. Nasıl güzel. Sen Mozart'ın çok acayip bir kahve tiryakisi olduğunu biliyor musun? Hayır, bilmiyordum. Ya. Gerçekten mi? Tabii ki deli gibi kahve içiyor. Yoksa bu kadar iş nasıl ortaya çıkar? O hayata sığabilecek gibi değil. 35 sene, sadece 35 sene yaşamış. Ben 56 yaşındayım şu an. Bu arada ben de genelde bu perküsyonla ilgili aletlerde bu gördüğümüz gibi şöyle bir şey. Bunun içine pirinç koyuyorlar galiba, değil mi? Genelde evet. Pirinçler var. Ben buna böyle bir kahve kavanozunda böyle kahve çekirdeklerinden ne olabilir diye merak ettim. Çünkü bunlar kuru ve hafif. Pirinçten de daha hafif olduğunu düşünüyorum. Daha büyük granüllerle ne yapıyor acaba?
dostluğa paha biçilemez. Yok bu çok acayip oldu. Bir kahve almam lazım benim. Kaçmak lazım. Uzaklaşmak. Bir başka yerde olmak. Kafayı toplamak için. Kafayı toplamak için. Adaya gelmek. Adalı olmak. Ben de öyle yaptım zaten. Benden öncekiler gibi 3 yazar daha var benden önce. Büyük ustalar. Sait Faik. Adalarda. Tabii Reşat Nuri Güntekin, Hüseyin Rami Gürpınar. Onlar da burada yaşadılar. Çünkü yazmak için enfes bir yer, olağanüstü bir yer. Kim hangi adadaydı? Sait Faik Burgazada'daydı. Hüseyin Rahmi Heybeli'deydi. Reşat Nuri de bu Büyükada'daydı. Bulunduğumuz yerdeydi. Şu arkalarda evi var. Burada deniz, temiz hava, insanlar, küçücük bir ortam. Yani kafayı dağıtmayacak, kolayca yoğunlaşılabilecek, hikayeleri, romanları kolayca kurulabilecek. Hayallerle dolu, gece ışık az. Denize bakıp hayal kurabilirsiniz. Gökyüzüne bakıp hayal kurabilirsiniz. Çok ilham verici bu söyledikleriniz. Peki Ahmet abi, siz adaya kaçtınız mı? Adaya kapandınız mı? Yoksa adaya açıldınız mı? Vallahi hepsi birlikte galiba. Aslında önce kaçmak için geldim. Sonra geldiğim zaman aslında kaçmadığımı, yeniden bütün bir dünyaya burada açıldığımı, insanlığa açıldığımı fark ettim. Çünkü hayal dünyam bütünüyle önündeki engelliler kalktı. O kalabalık insanlar beni engelliyormuş. Yani normalde şöyle denir, işte yazar gözlemcidir ve insanları gözlemler. Ama aynı zamanda yazarın mesafeyi ayarlaması lazım. Çünkü çok yaklaşırsanız göremezsiniz. İnsanlardan uzaklaşırsanız daha iyi görürsünüz. Onu sağladı adam. Size kahve yapayım mı? Bayılırım. Çok teşekkür ederim. Peki. Oldum olası diplomasız yapılamayan mesleklere büyük saygı duydum.
Burada aklıma ilk gelenler doktorlar oluyor tabii ve diğer sağlık çalışanları da. Sonra bütün bilim insanları, eğitim, öğretmenler, askerler, polisler, avukatlar gibi. Başka meslekler de var tabii. Hiçbir mesleğe haksızlık yapmak istemem. Bazılarına biraz yapabilirim ama şu anda düşünürken herkese haksızlık yapabilirim çünkü düşünüyorum. Evet, doktorları seviyorum. Berberleri de seviyorum. Hasbelkader bu iki mesleğin ortak bir yönü var. İkisi de amatörlüğü kaldıramıyor. Bu işlerde amatörlük kan, dehşet, feryat, acı ve elemle sonuçlanıyor. Her kadının ve her erkeğin mutlaka bir berber ya da kuaför arkadaşı vardır. Onu sıklıkla görür, söyleşir, hatta dert ortağı olur. Ama bir doktorla aynı kolaylıkla ilişki kuramazsınız. Çünkü doktorlar ulaşılmazdır, anlaşılmazdır. Çünkü çok uzun okurlar. Bu mesleğe gerçekten saygı duyuyorum. Görüntü yönetmenliğinden daha çok saygı duyuyorum. Yani birazdan buraya gelecek olan doktoru görüntü yönetmeninden neden daha çok seviyorum onu anlamaya çalışıyorum. Bir şey mi dedin Okan Bey? Ha? Yo, sana mı dedim? Görüntü yönetmeni dedin ya, görüntü yönetmenine mi söyledin? Bana mı dedin abi? Sana mı dedim? Ya ben ne dedim ki? Konuşmak çok fena. Susmak en iyisi. Ama konuşma işindeyim işte. Benim işimde de konuşmadığın zaman hep susmak istersin. O zaman da ne tatsız adam derler. Neyse. Berberlerle ilgili bir şey düşünmüyorum. Şimdilik her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorum. Ama Doktor Sedat Sarp harika bir adamdır. Her ne nedenden onu görmek zorunda kaldıysam, o da beni görmek zorunda kaldıysa, sorduğum bütün aptalca sorulara sabırla, incelikli ve bilimsel yanıtlar verdi. Ya doktor, acaba ben de Balzac gibi çok kahve içmekten mi öleceğim? Ha? Hayır Okan'cığım, büyük ihtimalle başka bir sebepten öleceksin. Keşke Balzac'da birisi Paracelsus'tan bahsetseydi, 16. yüzyıl hekimi. O demiştir ki aslında zehir yoktur, sadece doz vardır. Dozdur zehri belirleyen. Balzac da günde 50-60 bardak kahve içerek aslında kendi zehrini yaratmış. Halbuki kahve oldukça sağlıklı bir şey. Son yıllarda yapılan çalışmalarda kahvenin hem Parkinson'dan hem kalp damar hastalıklarından hem de tip 2 diyabetten koruma özelliklerinin oldukça güçlü olduğunu gösteriyor bize. Peki bu kafein bende ne yapıyor? Ben şunu anlamaya çalışıyorum. Yani ben uyuyamadığım için mi kahve içiyorum yoksa kahve içtiğim için mi uyuyamıyorum? Bu aslında biraz yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan çıkar sorusuna benziyor ama kahve özellikle ilk kullananlarda, yeni kullanmaya başlayanlarda ciddi bir insomnia, uykusuzluk yapar. Ama düzenli kullanımla birlikte buna tolerans gelişir ve uyku üzerindeki etkileri baskılanır. Yalnız bazı duyarlı kişilerde akşam saatlerinden sonra kahve içilmemesi önerilir. Kanada tıbbından William Osler'in bir lafı var. O da der ki, kişiler arasındaki farklılıklar bu kadar çok olmasa o zaman tıp belki bir sanat değil de bilim olabilirdi. Eski zamanlarda yani modern tıbbın öncesinde insanların sağlıklı olabilmesini açıklayan pek çok farklı tıp teorisi var. Bunlardan bir tanesi de sıcak, soğuk, ıslak ve kurunun dengede olması. Kahve ile suyu beraber içtiğimizde de biz bu dörtlünün dengesini kurmuş oluyoruz. Sıcak ve kuru, ıslak ve soğuk. Bununla beraber içerekten biz bu dengeyi sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla sağlıksız bir şey yapmamış oluyoruz. Yurt dışında da buna benzer örnekler vardır. Mesela pastırmayla kavun yenir. Ne alaka denir? Prosciutto e melone diye bir şey var. Orada da aynı şekilde sıcak ve kuru yanına soğuk ve ıslak birbirini dengeleyen unsurlar. Hangisi önce, hangisi sonra meselesi tamamen bir tartışma konusu haline gelmiş durumda. Ada güzel yazmak için. Evet. Evet, çok güzel. Sade mi içiyordunuz? Sade tabii yani uyarıcı etkisi nedeniyle sert bir etki ihtiyaç var. Ama şekerli içen var mı tanıdığınız acaba? Var tabii ama yazarlar arasında tanıdığım yok ama var. Şekerli içenler de var. Şekerli içen yazar. Evet, şekerli içen yazar. Bir de tabii kahvede böyle bir şey var. Sert erkekler sert kahve içer. Erkek adam şekerli içer mi diye bir safsatı da var tabii. O da bir safsatı gerçekten. Ama şimdi bu yeni nesil kahvelerle beraber öyle oldu. Erkekler de biraz galiba
yaklaşımlarını yumuşattılar. Yani ben işte latte alayım, biraz içinde şu olsun, aroma olsun falan filan ama bizim bildiğimiz erkek sert içiyor sade. Ya tabii safsata bu tabii de yani bir zamanlar öyle hani dededen atadan öyle içilirdi. Ya kahveyle ilgili çok ilginç. Benim ilk anım şey mesela. Annemler böyle şeye giderlerdi Antep'te. Kahve gelirdi biz de isterdik tabii. O zaman süt koyarlardı içine. Sütlü kahve. Bir de çok kahve isteyince şey derdi. Kara olursun kahve içme. Tabii böyle bir şey vardı yani. Evet. Hiç unutmam. Yani kahve deyince aklıma hep bu gelir. Güzel kokular, o kadınların günleri olurdu çünkü küçük çocukken. Hazırlanıp giderlerdi falan. Bu tam olarak nerede? Gaziantep'ten Gaziantep'te. 1968'lerden bahsediyorum. 68'ler, 70'lerin başı. Yani ben 7-8 yaşlarında filanım yani öyle bir şeydi. Evet, yakın yaşlardayız. Ben de İstanbul'da benim anneannem dedem de Arap olursun diyorlar. İşte o zaman şey. ama o zaman tabii belki Afrikalı insanlara, siyahi insanlara da Arap diyor. Herkes Arap diyor. Herkes Arap deniyor. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Tabii bir şey de o zaman Osmanlı'dan gelen bir şey de var. Sonuçta bizim Mısır'da bizim vilayetlerimiz arasında olduğu için elbette. Hani böyle çok geniş bir büyük imparatorluktan söz ediyoruz. Dünya imparatorluğundan söz ediyoruz. O yüzden her yere yayılan bir Arap ve kahve meselesi. Kahve de o anlamda Osmanlı'ya özgü bir şey. Enternasyonel özellik taşıyor. Yani şimdi tartışma hala sürüyor. Yurt dışına gittiğinde Türk kahvesi diyorsun, bakıyor Yunan kahvesi mi? Ya karşılaşmışsındır bunda değil mi? Tabii Çok canım. Almanya'da, Tabii. Fransa'da Atina'da. Tabii. Diyorsun ki yemek bitiyor. Diyorsun ki ben bir Türk kahvesi alayım. Yunan kahvesi değil mi? Yok, Türk kahvesi. Mesela Yunanlar 400 yıldan beri Türk kahvesi içiyor. Yani Türk kahvesi içiyor ama buna Yunan kahvesi diyorlar. Diyemezler. Derler. 400 yıldır içiyorlar. 400 yıldır içersen ama biz şunu diyoruz. Dersiniz diyoruz. Ama herkes bilsin ki, dünya alem bilsin ki bu Osmanlı İmparatorluğundan yayılmış bir şeydir. Tabii siz bunda ufak tefek değişiklikler yapmışsınızdır ama başlangıç noktası burasıdır diyoruz. Dolayısıyla herkesin kahvesi kendine ama bir kültür akışı düşündüğünüz zaman, bir tarihi bir akış düşündüğünüz zaman Osmanlı İmparatorluğundan yayılmış bu yani. Osmanlı coğrafyası. Peki biz Viyana kapısında bırakmadık mı çuvallarla kahveyi? Doğru, fakat burada bir yanlış var. Yanlış, Avrupa ilk kez böyle tanımamış oldu. Viyana'da çok aktif bir kahve kültürü var. Kahve kültürü oluşacak. Bu 1683'teki 2. Viyana kuşatmasından sonra gerçekleşen bir şey. Ama ondan önce aslında daha ilginç başka bir kuşatma daha var. 1565 Malta kuşatması. Malta kuşatmasını biz kaybediyoruz. Tabi belli insanlar da esir düşüyor. Bu esir düşenler orada kahve içiyorlar ve ilk bu Malta'da kalıyor. Fakat 1565'teki bir olay Malta'da sınırlı kalıyor. Diğer yerlere yayılmıyor. Esas yayılan Venedik. Perla de Oriente dediğimiz yani Doğu'nun incisi. Venedik Avrupa'da çok istisnai bir yere sahip çünkü çok fazla ticari ilişkisi var. Haç seferlerinden bu yana. Fakat Viyana'ya gidişi 2. Viyana kuşatmasından sonra. Peki bu özellikle roman gibi büyük bir işi yüklendikten sonra hayal bile edemiyorum. Yani oradaki yükü, stresi ve bir sürece giriliyor. Ve tabii ki orada yazar ritüelleri var. Erken mi kalkar, işe gider gibi bir yere mi geçer oturur, gece yataktan mı kalkar yazar falan. Galiba edebiyat tarihi bunların hepsini görmüş. Doğru. Balzac'ı görmüş. Deli gibi yazıyor. Tabii. Kahveden öldü diyorlar. Doğru, 50 tane kahveci. Evet, yani. 60 tane kahve içiyor sürekli uyanık kalmak için ama sizin ritüeliniz ne? Şimdi Balzac'la ya da öteki yazarla benzeşen bir tarafım elbette var. Disiplin ve sıkı çalışmak. Yani bir romancı kesinlikle ağır bir işçi gibi çok disiplinli bir şekilde çalışmak zorundadır. Yani sabah 7'de kalkarsınız ya da 10'da kalkarsınız hiç fark etmiyor ama günde en az 3 sayfa yazmak diye bir düsturum var benim. 3 sayfa yazmalısın. Fazlası olur ama 3 sayfanın altına düşmemeye çalışırım. Düşerim tabii ki. Ya bazen hiç yazamadığım da olur. Tek satır yazamadığım günler olur. Bilgisayar açamadığım günler olur. Ama 3 sayfa yazmayı mutlaka hedeflerim. Ve sabah normal kalkarım. 9 gibi falan, çok öyle erken kalkamam. Ondan sonra kahvaltımı yaparım. Ondan sonra otururum, yazarım. En verimli saatler 1'e 2'ye kadar olan saatlerdir. Yani artık bu benim 24. kitabım oluyor. 15. romanım oluyor. Artık bir süre sonra şey yapıyorsunuz. Yani hani bu tamam, bu doldu. Ama şunu yapıyorum. O en keyifli kısmı şu. Kitap baskıdan geldiği zaman bütün kitaplarımı böyle bir koyuyorum ortaya. Bakıyorum.
İyi diyorum Ahmet, fena değil. İyi ya, güzel bir şey bu diyorum. Kendi roman sergin gibi. Aynen öyle. Bu güzel. Kimisi de parasını sayar. Evet. Bence kahveyle mesela yazarın ilişkisini de o açıdan düşünmek lazım. Yani çocuklarda nasıl emzik var ya, emzik. Kahve de bence bazı yazarlarda hani yazmak için emzik görevi görüyor. Yani konsantre olabilmek için, hayata bağlanabilmek için. Sanırım bazılarının hikayesi de bununla ilgili olabilir. Evet ama Bazen orada dönersin. tabii ki çok içiyor musunuz kahve? Yok, ben 3 tane Türk kahvesi içerim günde. Daha fazlasını içmem. Tercih etmiyorum. Yerleri mermer kaplı, kadife perdeli, ağır ipek kumaştan divanlarla döşenmiş şatafatlı saraylar 17. yüzyılın Avrupalılarına çok egzotik geliyordu. Şark tabii ki yüksek edebiyata da ilham verdi. Goethe ki kendisi gerçek bir kahve tiryakisiydi. İran şiiriyle yoğun biçimde meşgul olması, Şark'la Garp'ın birbirinden ayrı tutulamayacağını idrak etmesi, İslam'a büyük ilgi duyan yazarın Doğu Batı Divanı adlı büyük eserini yaratmasını sağladı diye anlatıyor Bernd Brunner, Uzanma Sanatı isimli kitabında. Aynı kitapta Jean-Jacques Rousseau'nun uzanarak çalışmaktan nefret ettiğini, oysa Marcel Proust'un büyük eseri Kayıp Zamanın İzinde'yi hayatının son günlerinde o efsanevi pirinç yatağında tamamlayabildiğini anlatıyor. Peki, kahveyi nasıl içiyorlardı? Vallahi kahveyi herkes değişik şekillerde içiyor. Baktığın zaman Osmanlılar bir kere o dönem böyle hızlı içmiyorlar. Şimdi mesela İtalya'da espresso var. Espresso hızlı demek. Osmanlılar öyle değil. Sabah bir kalkıyor, ilk kahvesini içiyor. Bu uzun süren bir şey. Bazen bir saat sürüyor. Bir töreni var. Dolayısıyla böyle bugünkü gibi hemen içeyim gideyim falan yok. Zaten bugün kahvelerin hızlandırılması, yeni işte bu kahve zincirlerinin hemen kahve bize vermesi biraz batı konseptli bir şey. Mesela İtalya'da espresso olması gibi. Bizde biraz keyif kavramı. Hani biraz böyle doğu toplumlarıyla alakalı bir şey. Dolayısıyla keyif için yapılan bir şeydi ve bu bir ritüeli olan bir şey. Mesela Hollanda'ya gitsen, İngiltere'ye gitsen kahve genelde orada kahvehanelerde içiyor. Kahvehanelerde iş yapılıyor. Borsa gibi işte borsadan çıkanlar geliyor, avukatlar geliyor. Bugün de zaten baktığın zaman bu yeni daha şık kahveyi böyle yüksek fiyatlarla satan kahvelere hep böyle beyaz yakalılar gider. Hep işle, disiplinle özdeşleştirmiş. İşte Londra'da daha borsanın falan bankaların çıktığı dönemlerde ticaret işte kumpanyalar yer. Orada onu içip dünyanın her yerinden gelen haberleri birbirleriyle konuşarak değiştiriyorlar. Bunun aristokratik kültürü özellikle Fransa'da Türkiye diye bir şey var. Türk modası. Meşhur Madame Pompadour'un resmi vardır. Böyle yatar. Böyle kafaya fes değil de böyle işte o dönemin sarık, tülbent onu koyuyorlar. Osmanlı gibi giyiniyorlar ve Osmanlı gibi giyinip resimlerini yaptırdıkları bir dönemde kahveyi de Osmanlı gibi giyinip içiyorlar. Yani üst kültürde böyle bir şey oluyor. Bir de tarihte şöyle bir şey vardı. Bir şey önce kamusal alanda başlar. Sonra eve kadar gider. Mesela sinemayla başlar, sonra televizyon olur. Kahve de ilk başta kamusal alanda içilen bir şey. Kahvehanede içilen bir şey. Şimdi kahvehane bir yer olarak, bir sosyal yer olarak devletin kontrolü dışında gelişmiş bir yere aday. Osmanlı'da da buna benzer bir kahvehane kültürü var. Zaten adı kıraathane. Devletin kontrolünde olmadığı için buralardaki o muhabbetler bazen isyanlara falan yol açabilir endişeleri defalarca yasaklanmış. Yani kahvenin yasaklanması gibi kahvehanenin yasaklanmasının da bir hikayesi var. Kahve yasaklayamıyor. Kahvehaneyi de yani su yürür yolunu bulur. Ona engel olamazsın. Kahvehane tutuyor. Bugün bile Türkiye'de Avrupa'dakinin çok çok üstünde bir kahvehane kültürü var. Yani kafeye gidip 8 saat oturan Fransız tanıdın mı sen Okan? Ben tanımadım yani. Arada bir yerde, arada bir zamanda tıkınmak için değil de yalnız başıma yemeğe çıkmak normal benim için.
Bir anlamda kendi kendimi yemeğe götürüyorum diyebiliriz. Kendimi yemeğe davet ediyorum. Bir şeyi kutlamak için ya da bir üzüntüden kurtulabilmek için. Param varken de yokken de yaptım bunu. Bir lokantada kalan son paramı bırakıp çıktığım da oldu. İyi yemek, şık bir yerde, beyaz masa örtüleri üzerinde. Kılık kıyafetim de uygun değildir bazen. Ne bileyim kendimi buraya davet edeceğimi. Yalnız yemek, kimseyle iletişim kurmadan, telefonuna bakmadan, etrafı inceleyerek, düşüncelere dalarak. Beğendiniz mi? Beğendiniz mi? Ne? Yemeği. Şefim ben. İsminiz? Didem Şenol. Oturmaz mısınız? Yok, çok mersi. Israr ediyorum. Peki. Evet, çok lezzetliydi. En çok hangisini beğendiniz? Hepsini. Sizin bir tarzınız var. Yani aslında her gün değişen şeyler yapıyorum ben. Öyle olunca bugün gelip bulduklarınızı bir daha bulamayabilirsiniz. Öyle mi? Evet. Ama ya beğendiysem o gün yaptığınızı, sonra tekrar onu yemeye gelirsem, bulamazsam üzülmez miyim? Yani aslında bence yemek yapmak öyle bir şey ki yaptığım her şeyi bence sonunda beğenirsiniz diye düşünüyorum. Yani çünkü malzemeler değişiyor, mevsim değişiyor. Ama o ağız tadı ve dengeyi yakalamak bence aşçıdaki esas olan şey. İçselleştirmişsiniz. Teşekkür ederim. Evet. Kahve içer misiniz? Kahve. Nasıl içersiniz? Sade Türk kahvesi. Tamam, süper. Siz de benimle içer misiniz? Tabii ki. Çok güzel olur. Sizin de sade galiba. Evet, teşekkürler. Teşekkür ederiz. Niye kahve içiyoruz sizce? Hiç düşündünüz mü? Kahve bir kere yemeği taçlandırır. Yemekten sonra şöyle bir keyif kahvesi içelim denilir. Bir keyif kahvesi içilir. Özellikle Anadolu'da bayramlarda kahve ikramı çok önemlidir. Yanına da böyle özellikle bulabilirlerse bir lokum, sakızlı lokum mesela. Çok uyar. Bir kahve, biraz sakızlı lokum ısırırlar. Böyle kahve ikram etmek ayrıca misafire verilen değeri de gösterir. Kahve ikram ediyorsan o misafire çok değer veriyorsun demektir. Kahve sonuçta muhabbet de devam ettiriyor. Öyle olunca hem de sohbet de devam etmiş olur. Aslında ben kahve içerken çok konuşamıyorum. Aslında çenem düşüyor ama çok konuşamıyorum. Çünkü zaten yapısı da zariftir, değil mi? Evet, aynen. Böyle kahve dükkanından karton kutuda kahve almaya benzemiyor. Fincan var, değil mi? İnsan doğal olarak bir zerafete uğruyor. Evet, özenli bir şey bence. Türk kahvesi yapmak da öyle ya, hani yavaş yavaş oluyor. Evet. Çok konuşursam bir türlü ağzına götüremiyorsun. Bir de başka bir konumuz daha var biliyorsun. Şeye de yemek ikram etmek kadar değerli kız istemede de kahve. Biz şimdi Mehmet'e kız istedik ya. Bir de şimdi ikizlere de isteyeceğiz. İnşallah gelinlerime de isteyeceğim. Yok ya erken ya ikizler. Onlara erken değil işte bir bakarız. Şimdi kız isteme seremonisinin en önemli ritüeli de kahvedir. Evet. Bir de onu ya hiç anlamadım. Onu tuzluyorlar. Niye tuzluyor? Yani ama bir tanesini mi tuzluyor? O damadınki tuzlanır. Özellikle. Evet. Neden? Çünkü o anda sevip sevmediğini anlamak için damadın gelir. Yani hiç ses çıkarmayacak. Susacak. Hani ay bu ne biçim kahve demeyecek. Bu tüm hayatın Püskürmeyecek onu. Püskürtmeyecek. Evet. Yani yapacak. Yani susacak. Bu demektir ki hayatımız boyunca iyi ve kötü günde seninle birlikteyim. Sesimi çıkarmayacağım. Bu evin duvarlarının dışına hiçbir sırrımızı ifşa etmeyeceğim. Güzel. İyi ve kötü günde biz seninle birlikteyiz derler. Of be. Evet ne güzel. Evet ama Bundan yani. ne var?
Nasıl, biber de mi koyuyor? Şimdi mesela biber de koyuyorlar. Anadolu'da esas tuz koyarlar da şimdi böyle kırmızı pul biberler, acılar da koyuyorlar. Ha, yani gerçek bir imtihana giriyor yani Evet. damat. O bir sınav. Of be. Gülümseyecek. Böyle hani püskürtmeyecek, hani kusmayacak falan. Gülümseyerek o tuzlu kahveyi zorla da olsa yutar. Ama kız isteme seremonisinin en önemli ritüeli bu kahve meselesi. Canım, ne tatlısın sen öyle. Teşekkür ederim. Beni de daha yeni istemeye geldiler. Öyle mi? Evet. Sen çok tatlısın, hayırlı uğurlu olsun. Efendim. Yaptın mı be? Yaptın mı? Tuzlu kahve verdin mi damada? Tabii tuzumuzu eksik etmedik. Ne yaptı peki? Afiyetle sonuna kadar bitirdi. Aferin damada. Aferin. Hayırlı kahvelerin olsun. Teşekkür Hep mutluluk kahvelerin olsun. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Teşekkür ederim. Ne Size de tatlı. afiyet olsun. Evet, Teşekkür ederim. teşekkürler. Çok lezzetli. Sağ Bravo. ol canım. Resim konusunda hep kabiliyetsizdim. Ressam bir anne ile aynı evi paylaşan hayalci bir çocuk olarak ya fotoğrafçı ya da yazar olacaktım. Diyor ki büyük usta Henry Cartier-Bresson, fotoğraf makinesi bir not defteri, anı saptamada bir sezgi aracıdır. Anı yakalamadaki ustalık bence vizörden görülen görüntüleri çok kısa bir zamanda görsel bir biçimde düzenleyebilme ve anlık kararlar alabilme yeteneğidir. Bu eylem akıl disiplinini, duyarlılığı, yerleşik bir geometri anlayışını, her şeyden önce bir konsantrasyonu gerektirir. Bugünlerde en çok neyi duyuyorum? En çok anda nasıl kalabilirim? Anı yaşıyor muyum acaba? Kişisel gelişim kitaplarında nasıl da herkes anlatıyor mutluluğa giden yolun anda kalmak olduğunu. Demek bu fotoğrafçılar anda kalmayı becerebilen, bunu güzel ve yüksek konsantrasyonla yapabilen ve kaldıkları anı başkalarına iletebilen tiplermiş. Yalnızca analoglar, dijitalciler değil. Çünkü deklanşöre basıldığında iş bitmiştir. Karar verilmiş, perdenin açılıp kapanmasıyla film tabakası üzerindeki gümüş bromürler yakılmış ve an kaydedilmiştir. Bundan sonrası basit kimyasal işlerle bunu herkesin görebileceği hale getirmektir. Dijitalde ise eylemin sözlük tarifiyle ters bir durum yaşanıyor. Deklanşöre basıyor ve prosesi yani süreci başlatıyor. Bunu dijital fotoğrafçılarda görebilirsiniz. Deklanşöre basar ve hemen ardından belki bir sonraki müthiş kareyi kaçırarak acaba ne halt ettim diye kameranın sırtına bakar. Ben fotoğraf çekme anının konsantrasyon, eğitim ve bunlarla birleşen sezgi yoluyla bir zirve noktası ve her şeyin bittiği an olduğunu düşünüyorum. Ne güzel değil mi? Bütün mesleki eğitimi ve sorumluluğu tek bir karar anına sıkıştırmak ve sonlandırmak. Birçok makinem var. Mekanik. İçlerinde yılların birikimi ve akıl ürünü mekanik parçacıklar var. Bu parçalar birlikte müthiş bir şekilde çalışıyor ve hayallerimizi, düşüncelerimizi, tanık olduklarımızı, yorumlarımızı gerçekleştirmemizi sağlıyorlar. Fotoğraf makinesinin filmle beraber yaptığı eylemle beynimizin çalışması arasında ne güzel bir benzerlik var. Kahve içmem lazım. Şimdi bir kahve yapacağım kendime. Elden ele hünerle verilen kahvenin sürecine bir makine girmesi de çok hoşuma gidiyor. Peki sizin makinanız dijital mi analog mu? Aslında ikisi de. Aslında dijitali kullanıyoruz ama analog olarak kahveyi yapıyoruz. Kahveyi karıştırıyoruz içerisinde ve köpürdüğünü hissediyoruz. Orası dijital. Ama kahveyi sunarken analoguz tabii. Çünkü kahve analog bir şey. Aslında bir simülasyon yok yani. Simülasyon yapıyoruz diyebiliriz. Tek ortak bir lezzeti oluşturmak için ama dijitali kullanarak. Peki Korkut, Aslı ve Nihat, siz bu makinaları oluşturan, tasarımlarını yapan ekipsiniz ve sadece üçünüz değilsiniz. Başkaları da var tabii. Kalabalık bir ekibiz. Tabii ki. Evet. Bir de bu çok uzak bir tarih değil. 2000'lerin başı mı? Ne zaman başladınız? 2002. 2002'de tasarlamaya başladık aslında ve o anda da işte kahveyi standart hale getirebilir miyiz? Orada başladı ve bir endüstri oluşturdu. Benim için önemi şurada. Ben dünyanın herhangi bir yerinde ya da kendi ülkemin herhangi bir noktasında standart bir kahve içme arzusundayım.
o standardı kaybedersek ne yapacağız? Ya makinalaşma, belki bir sürü şeyde makinalaşma bize antipatik görünebilir ama burada makinalaşma o standardı dünyanın her tarafına yayabilmek için gerekli. Çok doğru ve birazcık bunu işte 2002'de bu konsepti oluşturup da ürünü çıkardıktan sonra insanların buna adapte olması zaman aldı. Çünkü kahve çok traditional bir şey. Çok böyle insanların bir ritüeliyle beraber yaptığı bir şey. O ritüelin sonucunda da o duyguya dokunan, tada dokunan, kalbe dokunan şeyi aynı lezzette çıkartabilmek için biraz uğraştık üzerinde. Yani geçen zaman 2002'den 2014'e kadar geçen zamanda, 2018'e kadar geçen zamanda kahve konusunda çok şey öğrettik insanlara. Ve insanlar alıştı buna. Türkiye kahvenin başlangıç noktası olmasına rağmen yani dünyanın en önemli kahve yolları Türkiye'den geçmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'ndan geçmiştir ve Osmanlı İmparatorluğu'ndan yayılmıştır kahve dünyaya. Fakat Türkiye buna rağmen dünya kahve ekonomisinde çok önemli bir ülke değil. Ama o yolda. Yani her sene gelişiyor. Mesela İtalyanlar kahve yetiştirmemekle birlikte dünya kahve ekonomisinin bir numaralı ülkesidir. Niye öyledir? Markalı kahveler, makineler vesaire filan falan katma değer yaratıyorlar. Türkiye'de kahvesinin tamamını ithal ediyor, yeşil kahveyi. Daha markalı kahveler konusunda işte Selamlık gibi firmalara ihtiyacımız var. Markalı kahve konusunda çok ileri bir noktada değiliz. Makineler dediğiniz zaman, Türk kahvesi makinesi dediğiniz zaman gerçekten o konuda çok başarılıyız. Çok şey yapılıyor Türkiye'de. 14 marka var Türkiye'de kahve makinesi anlamında. 4 tane de Türkiye'yle hiç ilgisi olmayan Alman ağırlıklı firma var ki dünya markası bunlar. Onlar da Türk kahvesi makinesi yapıyor. Demek bunu yani Türk kahvesinin önemine onlar da inanıyorlar. Türkiye yavaş yavaş katma değer üretmeye başladı bu konuda. Yani makine yapıyor, markalı kahve yapıyor vesaire filan falan. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin kahve ekonomisinde önemli bir ülke olacağını düşünmek mümkün. Peki iki tasarım arasında çok bariz bir fark var bana sorarsanız. Bu tasarım bana minimal, modern görünüyor. Diğeri daha arkadaş canlısı gibi görünüyor. Yani niye böyle bir fark var? Son telvede aslında amacımız biraz daha teknoloji vurgusunu daha hani yüksek tutmaktı. Çünkü teknolojisi diğer önceki telvelerden biraz daha farklı. Aynı zamanda kullanıcı testlerinde de aslında gördüğümüz şeyleri bu makinede uygulamak istedik. O yüzden de görünüm biraz farklılaştı. Bunlardan biri mesela cezvelerin tamamının gözükmesiydi. Yani diğerinde bir haznenin içine sokuluyor ama bunda cezveleri tamamen görebiliyoruz ve içini de görebiliyoruz kahve pişerken. Evet. Bu tarz aldığımız Kokusunu geri da bildirimler vardı. Evet. Dumanını görmek, kokusunu almak gibi hani kullanıcıya değen taraflarını da geliştirmek istedik. Bunun bir adım ötesi olmazsa olmaz başka bir inovasyonu daha böyle kollarımız açık bekliyoruz. O da Türk kahvesi değirmeni. Bize yani Türk kahvesi gibi Türk kahvesi çekecek bir değirmen istiyoruz. Evet öyle. Şu anki alafranga kahveler diyelim, onları çeken değirmenler evlerde vardır ufak elektrikli. Evet. Türk kahvesini öğütemiyor. Dolayısıyla biz bunu bekliyoruz. Dolayısıyla Selamlık gibi firmalar şu anda ağırlıklı olarak öğütülmüş Türk kahvesi satıyorlar. Ama önümüzdeki dönemde evlerimize de bunu öğütebilmek istiyoruz. O yöne doğru da bir gidişat var. Peki ama sonra bu makine bir şey yapıyor, farklı bir şey yapıyor. Galiba köpük oluştuktan sonra bir şey aşağı mı iniyor? Nasıl o? Ya bu köpüğü kahveyi koyduktan sonra suyu çekip kahveyi su jetiyle karıştırarak köpüğün ısıyla yükselmesinden sonra onun yükseldiği seviyeyi hissediyor. Ve o sırada çift pişim, çift taşım olabilmesi için o kahve köpüğünü yukarıda bırakabilmek için ısıyı çekiyor aşağıya. Bir dakika, çift taşım ne? Çift taşım aslında hani klasik ocakta kahve yaparken kahvenin ilk önce bir taşımını görürüz ve kahveyi çekeriz manuel olarak ocaktan ki taşmadan onu indirelim tekrar. Sonra tekrar uzatırız ki ikinci bir taşım olsun. O aslında o köpüğü oluşturan ve lezzeti sağlayan şey odur üründeki. Onu aynısını taklit ediyor sistem burada. Ya abi siz kaç devresiydiniz Galatasaray'dan? Sizden yaklaşık 10 yıl önce 76. Peki Amerika'ya nasıl gitti baba? Kuzey Amerika mı, Güney Amerika mı? İkisine de. Bir şeyi merak ediyorum. Buyurun efendim. Yani siz kahveden benden daha yoğun olarak keyif alıyor olabilir misiniz? Ne yapıyorsunuz burada? Kahve içiyorum.
ayık kalabilmek için mutlaka ve mutlaka kahve içmeleri lazım. Kendi ülkemin herhangi bir noktasında standart bir kahve içme arzusundayım. Farklı yerlerde farklı sesler veriyor ve mesajını bize iletiyor uzaklara. Bir tür standardı var. Türkler Türk kahvesini mükemmelleştiriyorlar. Önce makinaları mükemmelleştiriyorlar. Bu da bir ortak tada ulaşmak için, en iyi Lezzete ulaşmak için. yani bu böyle bir standart yapmış. Bu mesajı bazen insan gittiği yere gelir tekrar. Yani gördüğüm şeyleri hayal edip benzetiyorum. Bir göz ateş, bir cezve, bir insan deriz. Odanın altından yemeğini veriyorlar. Dışarı çıkmıyor odadan. Halbuki kahve oldukça sağlıklı. Kafeye bir şey atan şefler falan artık öyle şeyler yok. Sen iyiydin. Ve bir senaryo yazıyorsunuz aslında. Ama bunun bir jargonu var. O kucağındaki ne? Kaskın mı? Kahve insanlığın çıktı. Zaten iyi bir... Tradisyonel... Gerçekliğin olmadığı yerde her şey mübahtır. Hepsi bir hayal işte. Kahveyi alıncaya kadar makineden. Yıllar önce bir kısa film yarışmasında jüri üyesiydim. Katılan filmlerden biri bir zaman makinesi hikayesiydi. Nasıl olduysa bir öğrenci evinde bir zaman makinesi icat ediyorlar. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu diye tartışırlarken kamera uzaklaşıyor, gökyüzüne doğru yükseliyor. Çocuklar 15-20 saniyelik bir zamana sıkışıyorlar. Aynı anı tekrar ediyorlar. Keşke seçebilsek içinde sıkışıp kalacağımız bir zamanı, anı. Cennetimiz bu olsa. Aynı anı yaşayıp durmak sonsuza dek. Ama pek parlak, pek abartılı bir anı aramak niye? Belki de elimizde bir kahve fincanı durup bakmak. Her şeyin yolunda olduğunu, mutlu olduğunu bilmeden mutlu olmak. Göz açıp kapayıncaya kadar.